Ninjago'nun hikayesine baktığımızda bütün hikaye her bir sezona yayılmıştır. Bu videonun devamında ise bu sezonların ve evrenlerin baştan sona hikayesini anlatacağım. Uzun bir video olacağı için bölümlere ayrılacak bu videoya emeğimizin karşılığı olarak videoyu beğenebilir veya süper teşekkür, katıl üyesi gibi özellikler ile destek verebilirsin. Şimdiden iyi seyirler. Bölüm 1. 1. ve 4. sezon. Temel güçlere sahip 6 genç ninja ve Spinjitzu'nun kadim dövüş stillerinin ustaları kendi dünyalarını, efsanevi Ninjago diyarını sürekli tehditlere karşı savunuyorlar. Gizemli ustaları Wu'nun önderliğinde zalim ve adaletsiz olanlara karşı koyarlar. Kendilerini koruyamayanları korurlar. Hiçbir düşman ninjanın üstünden gelemeyeceği kadar büyük ya da çok tuhaf değildir. Buz samurayları, yeraltı dünyasından iskeletler, hayaletler, robot ninjalar, havadaki korsanlar, garip yılan türleri, steampunk avcıları, yeniden canlandırılmış ejderhalar, kötü büyücüler ve hatta kötü adamlar bozuk bir video oyunundan kaçmıştır. Ejderhalara binmek ve kötülükle savaşmak Ninjago'da bir ninjanın günlük işidir. 1. sezon Yılanların Yükselişi. Lord Garmadon'un ortadan kaybolmasından bu yana Ninjago'ya barış geri geldi. Ninjalar dönüşüne hazırlanmak yerine tembelleştiler. Eğitimlerine devam etmek yerine video oyunları oynadılar ve pizza yediler. Korumaları devre dışıyken Garmadon'un oğlu Lloyd Garmadon Jamanakei köyüne saldırdığında kendilerini tekrar aksiyonun içinde buldular. Lord Garmadon'un oğlu karanlık efendiden ziyade yaramaz çocuksu bir velet olmasına rağmen istemeden de olsa Ninjago'ya çok daha büyük bir tehdit salarak bir ırkın savaşan 5 kabilesini serbest bıraktı. Yeraltı mezarlarına kapatılmadan önce bir zamanlar Ninjago'yu yöneten yılan insanlardan oluşan bir grup şimdi korkunç anakondriyaların sonuncusu olan hain entrikacı Pytor'un liderliğindeki intikamcı yılanlar onları hapseden Ninjago halkından intikam almak istiyor ve büyük yok ediciyi uyandırıp serbest bırakmak için 4 gümüş diş kılıcını bulmanın peşinde. Canavarımsı bir canavar ve yoluna çıkan her şeyi tüketen, tükettikçe büyüyen, öldürülemeyen dev bir yılan. Artık ninja, Lord Garmadon'un kaçınılmaz dönüşüne hazırlanırken hem Serpentia'nın hem de Lloyd'u durdurmak zorundadır. Onları durdurmak ve daha fazla insan gücü kazanmak için Wu ve Ninja, Pytor'u düşman olarak algılayan Lord Garmadon ile sallantılı ve huzursuz bir ittifak kurar. Çünkü Pytor Lloyd'u yakalayıp esir tutmuştur. Kahramanlarımız kötü karanlık Lord Garmadon ile duygusal engelleri aşmaya çalışırken ve bu daha büyük ortak düşmana karşı bir araya gelirken ninjalar gerçek potansiyellerini birer birer açığa çıkarırken bir yandan da kaderinden Garmadon'u yenmek olan efsanevi yeşil ninjanın kimliğini öğrenmeye çalışıyorlar. Ninjalar kötülüğün güçleriyle savaşmanın yanı sıra gerçek potansiyellerine ulaşmak için hem fiziksel hem de duygusal zorlukların üstesinden gelerek eğitimlerine devam etmelidir. Yol boyunca yeni müttefikler edinecekler, yeni gerçekleri öğrenecekler ve hatta efsanevi yeşil ninjanın kimliğini bile keşfedebilirler. Ninja'nın çabalarına rağmen Pytor ve kabilesi 4 diş bıçağının hepsini toplamayı başarır. Böylelikle ninja gerçek potansiyellerini ortaya çıkarır ve Serpentin ordusuyla yüzleşmeye hazır hale gelir. Sonunda Kai'nin farkına varmasıyla Kai, Jay, Jewel ve Zen'in aldığı tüm eğitimler yeşil ninja olmak için değil, onu korumak içindi. Lloyd'un kaderinde seçilmiş kişi olduğu ortaya çıkar. Sonunda ninja, Wu ve Garmadon, Lloyd'un yakın gelecekte kendi babasıyla savaşmanın duygusal açıdan zor ve yürek parçalayıcı olacağından gergin bir üzüntü ifadesi veriyor. Wu, Nia ve Ninja gizli göreve gittikten, Pytor'un yakın çevresine sızıp casusluk yaptıktan sonra esir alınır. Şeytani hain Garmadon isteksizce onları kurtarır. Pytor
büyük yutucuyu serbest bıraksa da devasa şeytani yılanın hem onu hem de Wu'yu yutması ve şehri yok edecek bir saldırıya geçmesiyle planı ters teper. Lloyd, Nya, Ninja ve Lord Garmadon dev yılanı yenmek için bir plan yapar. Ninja'nın Garmadon'a dair şüphesine rağmen plan işe yarar. Büyük yutucu yok edilir. Garmadon, kötü zehrin kendisine bulaştığı ve onu yozlaştırdığı yılandan başarılı bir şekilde intikam alır ve bu elinde bir çaydanlık ve bir fincan çayla canlı olarak ortaya çıkar. Tahmin edilebileceği gibi Lord Garmadon'un sinsice hain olduğunu, söz konusu silahlarla gruba haince terk ettiğini ve şimdi uğursuzca, entrikacı bir şekilde onlara karşı komplo kurduğu ortaya çıkar. İlk sezon 4 ninjanın geçici zaferini kutlamasıyla acı tatlı bir sonla sona ererken Lloyd savaşın bitmediğini bilerek bir gün kendi babasıyla savaşta yüzleşmek zorunda kalacağı gerçeğini gergin bir şekilde kabul etmeye çalışır. İkinci sezon Yeşil Ninja'nın mirası. İkinci sezon Ninja'nın Serpentin ile savaşının ardından başlıyor. Lord Garmadon büyük yutucuyu yendikten sonra haince kaçtı ve altın silahlarla Wu ve Ninja'yı terk etti. Şimdi onlara karşı komplo kuruyor ve Serpentina'nın komutasını alarak şehri fethetmeye yönelik kötü planlarını harekete geçiriyor. Geriye kalan Serpentinleri komutası altında toplayan Lord Garmadon altın tepelere doğru yola çıkar. Silahların doğduğu yer olan altın tepelerde 4 silahı birleştirir ve onları daha da güçlü bir mega silaha dönüştürür. Dilediği her şeyi yaratma gücüne sahip olan Lord Garmadon her zamankinden daha tehlikelidir ve Ninja'nın yeşil ninja olduğu ortaya çıkan Lloyd'u eğitmeye hemen başlaması gerekir. Böylece kaderini gerçekleştirebilir ve babasının Ninjago'yu kendi imajına göre yeniden yapmasını engelleyebilir. Dilediği her şeyi yaratabilen Garmadon, Lloyd'un eğitimini kesintiye uğratmayı ve Ninja'ya zarar vererek onu yeşil ninja olarak kaderine ulaşmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Lloyd'un babası yüzleşmeye hazır olduğundan emin olmak için Ninja, Garmadon'un yaratımlarıyla her fırsatta savaşır. Ancak her iki tarafta binlerce yıldır her şeyi fethetmek ve tüketmek için ipleri elinde tutan efsanevi Karanlık Adası'nda gizlenen karanlığın nihai doğaüstü şeytane gücünün farkında değildir. İyi ile kötü arasında son savaş daha da yaklaşırken Ninjago'nun kaderi belirsizliğini korumaktadır. Sezonun ortalarında bir takım sorunlar ortaya çıkar. Lloyd ergenlik çağına gelir ve annesi Misako ile yeniden bir araya gelir. Scales, Lord Garmadon'a ihanet eder ve Serpentin komutasını alır ve Lord Garmadon kendini efsanevi Karanlık Adada bulur ve burada kötülüğün vücut bulmuş hali olan Overlord ile ittifak kurar. Lord Garmadon çok geçmeden yok edilemez savaşçılardan oluşan kadim bir güç olan Taş Ordusu'nun kontrolünü ele geçirir. Artık ninjalar tüm Ninjago'yu şimdiye kadar gördüğü en tehlikeli kötü adamlardan kurtaracak gücü bulmak için hem kendilerinin hem de dünyanın geçmişini araştırmalıdır. 3. sezon yeniden başlatıldı. Nihai Spinjitzu ustası Lloyd'un Overlord'u yenerek hem Ninjago'yu hem de bir zamanlar kötü olan babasını kurtarmasıyla nihai savaşta iyilik galip geldi. Ninjago şehri dahi mucit Cyrus fütüristik teknolojik gelişmelerin merkezi olan yeni Ninjago şehrini ortaya çıkaran yeniden inşa sürecini yönetene kadar harabeye dönmüştür. Bu yüksek teknolojili barış çağında Ninja, Lloyd hariç Wu ve Nya Lloyd'un eski yatılı okulunu devralır ve onu Wu'nun akademisine dönüştürür. Şehre yaptıkları bir saha gezisinde teknoloji şirketi Borg Endüstrisi'ni ziyaret ederler ancak Overlord'un mezarının bulunduğu yere inşa edilen tüm bu yeniliklerin merkezi olan Borg Kulesi'nde Cyrus Borg'dan korkunç bir gerçeği öğrenirler. Altın Ninja ile olan mücadelesinde Borg'un sistemlerine bulaşan bir virüs yoluyla kurtulur. Digiverse'te kaçmak için Lloyd'un altın gücünü çalmayı ve altın usta olarak bilinen, kehanet edilen bir kötü olmayı ve diğer ninjaları sistemi yeniden başlatmak ve onu tamamen yok etmek için Borg'un tekno kılıçlarını kullanmadan önce yok etmeyi planlamıştır.
ona yardım etmek amacıyla Zeyn'in tasarımını kopyalamak ve bir Nintroid ordusu yaratmak için Borg'un teknolojisini kullanmıştır. Pasifist bir usta Garmadon'un koruması altına bırakan Ninja, arkadaşlarını güvende tutmak ve Overlord'un kötülüğüne bir kez son vermek için Overlord'u bulunduğu sabit sürücüyle bulmalı ve Borg'un teknoloji korsanı tekno bıçaklar ile sistemi yeniden başlatmalı. Bu tehditlere karşı koymak için Lloyd'un da katıldığı Ninja, Borg'un robotik asistanı Pixel ve artık Misako ile birlikte yaşayan ve sessiz yumruk sanatını uygulayan bir usta olarak eski düşmanları Garmadon ile bir araya gelir. Ancak aynı zamanda Overlord'un kontrolü altında bir cyborg'a dönüşen Wu ve kötü adamla güçlerini birleştiren gizemli bir Serpentine savaşçısıyla da yüzleşmek zorunda kalır. Overlord'u durdurmak mücadelesi Ninja'yı yıldızlara geri götürür. Dönüşlerinde Overlord'un onları beklediği son bir hesaplaşma vardır. 4. sezon Elementler Turnuvası. Overlord'u yenmek için Zeyn altın zırhın gücünü almak zorunda kaldı. Hayatını feda etti ve ninja ekibini bu süreçte parçalanmış bir halde bıraktı. Ancak kötü şöhretli suç patronu ve erişte evi sahibi Usta Shen onları element turnuvasına davet ettiğinde Zeyn'i tekrar görme vaadiyle kendileri gibi diğer element ustaları arasında bir rekabet, ölen yoldaşlarının hala hayatta olabileceğini de ima etmiştir. Shen'in adasına gitmekten başka çareleri de yoktur. Ninja, Usta Garmadon'un eşlik ettiği kendilerini Shen'in adasına giderken ve hızla düşman kazanırken bulurlar. Adaya vardıklarında Shen'in niyetini öğrenirler. Onları birbirlerine düşürmek, kazananların turlarla ilerlemesi, kaybedenlerin ise gizemli bir şekilde ortadan kaybolması. Ancak Shen ve Anakondria'ya tapan tarikatın Ninjago'nun geçmişinden bir savaşçı yeniden başlatabilecek bir büyü için elemental güçlerini kaybedenlerin elinden almak üzere element asasını kullandığını keşfetmiştir. Element ustaları ile birlikte bir ittifak kurmaya çalışırlar. Yeni arkadaşlar ve düşmanlar edinilir. Kai özellikle Amber'in efendisi Skylor'la ilgilenmeye başlar ve Shen'in gerçek planını keşfeder. Bir büyü karşılığında rakiplerin elemental güçlerini çalmak. Bu büyü tamamlandığında Shen ve takipçilerinin daha sonra Ninjago'ya savaş açacak olan tüm Serpentine kabilelerinin en vahşi olanı Anakondriaların yeni bir ordusu olmalarına olanak tanıyacak. Bu tehdidi durdurmak ve ninjalardan, element ustalarından daha fazlasından oluşan bir ittifak gerekecek ve sonunda daha da büyük bir fedakarlık gerekecektir. Evet dostlar, hikayeyi burada özür dileyerek bölüyorum çünkü bu video serisi çok uzun olacağı için burada böleceğim ama bir sonraki video en kısa sürede de gelecektir. Eğer bu emeğimin karşılığı olarak hemen videoyu beğenebilir, yorumlarda özellik fikirlerini belirtebilir ve özellikle teori için Discord sunucuma gelebilirsin. Katıl üyelerine teşekkür eder. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Vallahi arkadaşlar çenem ağrımış. Çenem ağrımış. Hatta şu an konuşamıyorum. Neyse hadi görüşürüz.